Başladık. Tıt. Evet, her programda olduğu gibi sizler de kendi mesleğinize hakimseniz ve söyleyecek çok şeyim var. O alana, uzman olduğunuz alana dair bir şeyler söylemek istiyorsanız gelin beraber bu mesleğin krokisini hep birlikte sohbet eşliğinde paylaşalım, sohbet edelim. Sonra da yayınlayalım. Oldu, bitti, gitti. Gün pat çat. Hello, selam. Ne haber Ufuk? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müsaittin değil mi? Müsait. Benden kaynaklı 9 dedim, 9:20 oldu. Tutturamadık falan Sıkıntı filan. yok. Eyvallah. Sıkıntı yok abiciğim. Eyvallah. Her konum olduğum gibi sana da sormakla yükümlüyüm. Rahat mısın? Telefonun şarjı nasıl? Elinde kahven var mı? Her şeyim tam. Her şeyim tam. Kahvem hazır. Şarjım full. Pijamalar. Gayet hazır ve nazırım. Eyvallah. Pijamaları da çektim diyorsun. Aynen öyle. Evde uzandım. Şu an senleyim. Harikasın. Valla evvela teşekkürler. Vakit ayıracaksın daha doğrusu. Rica ederim. Seni tanıtmadan önce aslında senden dinlesek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yani ben kafamda şöyle bir profil çizdim ama senin dahil olduğun sektör bir enteresan. Yani içinde çok farklı meslekleri barındırıyor. Ben çok katmanlı satışla ilgili bir şey diyecektim ama ne kadar doğru bilmiyorum. Senden mi dinlesek o kısmı? Yani aslında müşteri deneyimi, perakende deneyimi diyebilirsin. Müşteri deneyimi deyince daha farklı bir yere gidiyor da perakende deneyimi işte bunu daha visual merchandising, iç mimari, mağazanın tasarımı ve mağazadaki işte müşteriyi nasıl yönlendiririz ve nasıl iyi hissettiririz, iyi hissettirerek de satışa döndürürüz gibi bir konudayım. Yani şu anki bölümüm şey diye geçiyor ama perakende deneyimi diye geçiyor en azından title'ı. Ama tabii bir mağaza değil mi? Birden çok katmanlı derken onu kastetmiştim ama tabii zayıf kaldı benim tanımda. Peki bu işin bir okulu yok. Birebir, bu işin bir okulu ya yurt dışında var visual merchandising ile ilgili yani, uzmanlıklar, bölümler veya şeyler var ama üniversitede var mı? Vallahi visual merchandising işte sahne sanatların benzer vitrincilikle ilgili şeyler okunuyor ama sahne sanatının da bir dalı işte iç mimarlık, bayağı bir iç mimarlık var aslına bakarsanız. Doğru. Yani düşündüğünde hani bizim okulda da mağazalar için çizerdik ya şeyleri. Mağaza tasarımları çizerdik. Aslında onun bir tık değil, bayağı bir tık. Tabii okulda yaptıklarımızda, üniversite yaptıklarımızda bayağı bir detaylı hali, etiketinden şeyine kadar giriyor. Ürünü nerede konumlandırırsan daha iyi müşterinin gözüne gözükür ve daha ticari bir şekilde onu sergilemiş oluruz. Daha iyi satar diyeyim direkt. Çok da lafı dolandırmayayım yani. Bütün o ticari önceliklerle beraber bir mağazada güzel bir deneyim sunmaya dönüyor. Nereden başlayayım? Ne yaptım, ne ettim? Ondan mı başlayayım böyle CD gibi? Yoksa direkt konuya mı dalalım böyle? Ne yapalım? Yok, nasıl istersen diyeceğim de ben araya gireyim. Şöyle yani nasıl tanıtayım kısmında tabii dolu bir yaşatacaklarım var. Ondan kuşkumuz yok. Çok farklı özel markalarda uzun yıllar çalışıyorsun da. En belirgin olanlardan en güçlü olanlara kadar. İç mimarlığı bölümünü bitirdikten sonra Marmara'da IKEA'da 7 sene çalıştım. İşte ufak bir sene IKEA diyoruz biz ona. IKEA değil aslında, İsveççesi IKEA. İngilizler IKEA diyor da İsveçliler de IKEA diyor. Aslında IKEA doğrusu eğer öyle olacaksa. IKEA'da bir 7 sene var. Orada zaten perakendeyi öğrendim diyebilirim. Büyük bir okul yani IKEA o manada. Bir de mağazacılık adına da yani büyük mağazacılık bambaşka bir şey. 30.000 metrekareden bahsediyoruz. 30.000 metrekareyi nasıl tasarlarız ki müşteri girdiğinde en yüksek alışveriş şeyiyle çıkar aslında. Bütün mevzu da bu. Aslına bakarsınız. Yani öyle bir yani estetik gibi şey bize direkt giriyorum birkaç şey ama biz ilk başladığımızda bize söylenen bu bir güzellik yarışması değil diye başlanmıştı daha ilk gün. Yani bu çok değerli bir söz açıkçası perakende de.
Çünkü ne yaparsak yapalım, evet, güzel gözükmesi bir satış aracı aslında. Yapalım da biz daha çok sattıralım bu ürünü gibi bir durum var. Daha güzel gösterelim değil mevzu. Sattığınız ürünün düşük fiyatlı, orta fiyatlı ve yüksek fiyatlı olmasına göre doğru satış teşhir teknikleri var. Salı pazarı gibi bir yere gittim. Çok ucuz bir salı pazarı aslında çok eğlenceli ve çok doğru bir mekan diyeyim size. Anlatabiliyor muyum? Yani fiyatlar yükseldikçe, müşteri profilleri yükseldikçe de farklı teşhir tekniklerine giriyorsunuz. Aslında salı pazarında yapılan perakendecilik de çok doğru bir perakendecilik diyeyim. Yani sana. Yani oradan en tepeye kadar nasıl teşhir edersin gibi bir durum var. Ve nasıl mağazayı düzenlersin. İşte IKEA'dan sonra 4 sene Arçelik'te çalıştım. Arçelik'te de perakende tasarımı, fuar tasarımı da yaptım orada. Fuarda da yine çok müşterileri, yani kalabalık ziyaretçileri diyeyim, nasıl yönlendirirsin, nerede hangi mesajları verirsin, nasıl ürününü ve markanı tanıtırsın gibi bir durum vardı. Ondan sonra 2 sene Arçelik'ten sonra Singapur'da çalıştım Marks & Spencer için. Singapur'da ve Malezya'da. Orada da direkt visual merchandising yaptım. Yani aslında ürün teşhiri. Store design'dan ziyade, mağaza tasarımından ziyade visual. Ya sonra pandemi vesaire döndük. Şimdi Vivense'deyim işte. Vivense. Evet, bol bol reklam verdik, ayrı konu. Evet, reklamımızı verelim. Bütün çalıştığımız yerleri konuşalım ki hiç hak geçmesin. Tabii canım, yani onlar da onların sayesinde ya da biz onların sayesinde var ediyoruz. Onlar yatırım yapıyor vesaire. Aynen. Ama ben şeye takılıyorum. Mesela IKEA üzerinden gideyim. IKEA'da abi girince yani bir zaten çıkamıyorsun. Bu ara bölmeler enteresan yerlere koymuşlar. Bir de çıkınca ayrı böyle senin iştahını, alışveriş iştahını kabartacak şeyleri böyle çıkış noktalarına koyuyor. Onlar galiba bilinçli mi? Tabii ki bilinçli. Şöyle diyeyim sana, mesela tam kasa önünde unuttuğun şeyleri koyma gibi mesela durumlar var. Aslında bakkalların da yaptığı bir şey. İşte sakızlarcık. Evet. Aslında hiçbir farkı yok. Yani bizim en ortalama, en işte bakkalda, salı pazarındaki bile perakendecilik aslında yanlış bir perakende. Birçok mağazadan da aslında birçok markadan da doğru perakendecilik yapıyor. Öyle diyeyim. Bize gelmiyor, sadece şık gelmiyor. Aslında oraya sakızı koymak çok çok doğru bir şey. Çok ticari değil. IKEA'ya gelince, IKEA tabii bunu çok eden bir marka. Bu sistemi çok bilinçli bir şekilde kurgulayan bir marka. Yani mesela merdivenlerden çıkıyorsunuz, ilk alan var. O ilk, şu an fiyatları bilmiyorum da işte 10 liranın altındaki ürünler. Gerçi 10 liraya hiçbir şey kalmadı ya bugün. Artık 50 liranın veya 100 liranın çabuk işte peçete, mum vesaire gibi ürünler koyar IKEA. O bölümün de adı Open the Wallet'tır. Yani cüzdanını açtır ilk girişte. Şöyle bir hesaplama yapıyorlar. Alışverişe başladığı anda bir müşteri en ufak bir peçete ve mum veya vesaire, işte bakkala gidersen ciklet artık neyse, onu aldığı anda kasaya gidecek içgüdüsüyle artık alışveriş başlıyor ve 20 liralık peçete aldım kendime derken çıkana kadar 800 liralık oluyor. Ya da 1000 liralık oluyor. Artık neyse. Orada öyle bir psikoloji var. Yani öpücük alanı da diyebiliriz. Open wall değil. Cüzdanı aç. Yani oraya kiss mi desek İngilizce bilemedim yani. Evet, cüzdanı açıyoruz ama olan bize oluyor. Vallahi, aynen öyle. Bir de yani yemek yeme alanları da eskiden azdı, çoğaldı gibime. Yani IKEA'da mesela yemek yeme alanını da içerideki konsept, IKEA'nın içindeki konsept Best Sofa Seller diye geçer. Yani en iyi koltuk satıcısı gibi bir şey geçer. Çünkü IKEA bundan seneler evvel IKEA mağazasında ortalama 122 dakika, 125 dakika vakit geçiriyor müşteriler. Ortalamadan bahsediyorum. 3-4 saat geçiren de var, yarım saat geçiren de var. Çok ciddi zaman ya. Çok ciddi bir zaman. Zaten ciroları mağaza başına. Bir de büyük mağaza tabii ki. Şimdi buna bir AVM mağazasından tabii ki bekleyemeyiz de. Ama ciddi zamanlar ve bu zamanları yukarı çekmeye çalışıyor aslında tüm perakendeciler. Ne kadar çok vakit geçerse aslında onun ciro karşılığı çok daha yüksek. İçeride daha çok müşteriyi tutmaya, işte kahve ikram etmeye, su ikram etmeye, en ufak herhangi bir mağazaya girdiğinizde de
sizi iyi orada vakit geçirmeye ve ortama alıştırmaya çalışır. IKEA da bunu en iyi yapanlardan ve görüyor ki artık 50'lerde mi 60'larda mı müşteriler geliyor, 1-2 saat zaman geçiriyorlar ve satış tamamlanmadan çıkıyorlar, karınları acıkıyor ve çıkıyorlar ve bir daha müşterilerin çoğu geri gelmiyor. Vay be. Madem öyle biz içeride bir restoran yapalım ki alışveriş bölünmesin, müşteriyi içeride tutalım, karnı doyduktan sonra alışveriş yapmaya devam etsin. Aslında bütün mevzu o. Benim zamanımda yani 2012-13'lerde para kazanıyor tabii ki IKEA restoranı ama çok büyük karlarla herhangi bir dışarıdaki restoran gibi de para kazanmıyor. Zaten derdi o. Tabii, derdi aslında içeride insanı tutup koltuk kanepe satmak aslında. Alışveriş motivasyonu bölünmesini istememesi için farklı bir satış. Aynen ama öyle. Mesela çocuk oyun alanları da aynı şekilde. Evet. Çocukla uğraşırken alışverişi unutuyorlar. Madem öyle çocukları verelim. Biz de rahat dolaşalım ve alışverişimizi yapalım şeklinde. Gibi. Bunlar da bilinçli yapılıyor. Benim bir itiraz ettiğim tek şey, yani değişti mi bilmiyorum. Bayağı oldu 200 sene gitmeyeli. Mazur görsün beni IKEA'da ama ekmek parayla satılıyor. Şimdi dersin ki abi normal olabilir. Bizim kültüre biraz aykırı gibi geldi sanki, bana bilmiyorum. Çünkü bir restoranda IKEA'da bile çalışmıyor. Şu an IKEA rakibim, o yüzden edebilirim yani. Çamur atabilirim. Yok, doğruları konuşuyoruz. Biz de bir yapıcı bir katkımız olsun naçizane. Kendi alanımızda elintili de yani restoranlarda bile vardır bu. Hani yani tamam abartan olarak yiyor ama bizde bir kültür, hani bir ekmek göreceksin, banacaksın, bir şey yiyeceksin. Bol bol tüketen bir toplumuz. Maalesef mi diyeyim, iyi mi diyeyim bilmiyorum ama yani o IKEA kurulumu da normalde çoğu kurulumdan, mobilya kurulumundan da ücret almaz aslına bakarsan. Yani aynı şeyi mobilya satışında da görebiliyorsun. Almıyor ama kargodan güzel öpüyor, ayrı konu bence. Yani IKEA mı? Evet. IKEA hepsinden öpüyor. İşte bırak da ondan almasın. Yani IKEA onu çok minimize eder yani. Diğerleri de aslına bakarsan kârın içinde o ekmeği yediriyor sana. Tabii yani sen ekmek yemesen de o ekmeği ödüyorsun aslında. IKEA'da öyle bir durum yok. Öyle diyebilirsin. Aynen. Ya bir de gömüyoruz, işin şakası bir yana da farklı şeylerden de o hizmetin karşılığını alıyoruz. Yani ne bileyim, bir bozulduğunda ulaşabileceğimiz bir muhatap bulabiliyoruz. Kırık dökük gelmiyor. Kapıda teslimde dikkatliler falan filan, yani o da ayrı bir durum. Ama mesela yani onları da tabii sanki daha iyiymiş. Vallahi uzun bir açılış oldu. Ben bu kadar beklemiyordum ama sorulara geçeyim mi? Bu alanla ilgili söyleyeceklerin olabilir mi? Ne bileyim. Bence sorularla gidelim, ben anlatırım sabah. Tamam, eyvallah. Şimdi her programda olduğu gibi ilk başlarda olduğumuz için naçizane bir metafor, bir soru kavramı üzerinden gidiyoruz. Tabii her bir konuma daha önceden paylaştığım bir soru seti var. Soru setleri işte 1+1 daire soru seti, 2+1 daire soru seti, 3+1 işte villa, apartman, öyle gidiyor şeylerle falan vesaire de bir ev tanımı yapıyoruz. Evi de yani buradan önümden otum var ama klasik, herkes dinleyici olduğu için herkesin hitabına uygun bir şekilde işte ev nedir? Minimum çekirdek ya da geniş ailenin bir yapı içerisinde yaşadığı, o yapının yaşam alanlarının ailenin ihtiyacına yönelik oluşan yapıların, o bölümlerin bütününe diyoruz. Bunlar ne? Bir evin girişi var kaba tabirle. O girişten genelde mutfağa ya da lavaboya yönlendiriyoruz ama genelde Türk tipi evlerde mutfak oluyor. Mutfaktan sonraki alanımız salon oluyor. Bu arada mutfakta ne yapıyoruz? Yemek pişiriyoruz. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Ne bileyim işte bizim yine Türk toplumunda mutfak dedikodu nereden çıktı? Sohbet platformu gibi de kullanılabiliyor. 2 çay demleniyor, 2 sohbet ediliyor. Oradan salona geçiyoruz. Salon daha çok dinlenmek istediğimiz, işte ne bileyim pijamamızı çekip dinlendiğimiz, önümüzde meyve tabağımı yediğimiz, karşımızda işte TV seyrettiğimiz bir alan. Kafa boşaltma gibi bir şey de diyebiliriz. Misafir de tabii ağırlıyoruz, ayrı konu.
Yatak odamız var, mahrem alanımız, biz bize kaldığımız ulvi mekanlardan biri. İşte evliysek çocuk orada meydana geliyor, fantazimiz yoksa diyebiliriz. Ama daha çok kendimizle baş başa kaldığımız, reset attığımız bir yer. Uyuyoruz daha çok. Islak hacimlerimizden mutfağın olduğu gibi banyomuz da var. Bazı ailelerde, aile nereden çıktı? Kullanıma göre ev tiplerinde tuvalet alaturka ayrıdır ama çoğu ailelerde genelde banyonun içindedir. Burada da biz hijyen ihtiyacımızı gideriyoruz. Onun dışında artı bir odalarımız var. İşte çocuğumuz varsa çocuk odası oluyor. Yoksa prov odası ya da ayrı bir keyif odası, sinema odası bla bla şeklinde kullanıyoruz. Bu arada seçmiş olduğum bir soru tipi var mıydı? Yoksa bana mı bırakacaksın? Sana bırakıyorum. Tamam. 2+1 daire tipi soru tipinden 2+1 daire tipi soru tipi. Hatta üstüne yapıyoruz. Neyse kutlarız buraları. 2+1 daire soru setinden başlayalım. Evin tanımını verdik. Bir evin girişi var. Giriş diyorum. Yani başka bir yerden giremiyoruz. Pencereden giremiyoruz. O kapıdan giriyoruz. Tabii o giriş bir antre oluyor aynı zamanda. Ne bileyim, hem eve giriyoruz hem karşılama hem vedalaşma minik alanı diyebiliriz. İşte kıyafetlerimizi asıyoruz. Ayakkabımızı oraya bırakıyoruz. Minicik bir alan ama kilit bir yerde, aynı zamanda diğer alanlara yönlendiğimiz ilk ana arter gibi bir yer. Şimdi bulunduğun sektöre göre tabii ki bir kelime indirgeyemeyeceğim. İndiregandı neyse işte yapamamak olmaz da nasıl tanımlardık? Yani insan mı oluyor, satış mı oluyor, böyle kavramsal bir şeyler mi dönüyor orada? Bulunduğu sektörün girişi, kapısı neresi desem? Antresi mi diyorsun? Evet. Sektör derken daha ofis çalışma gibi bir şey yapayım, yani perakende sektörü gibi mi anlatayım, yoksa benim işimdeki ilk antre neresi? Bir mağaza tasarlarken gibi mi düşüneyim? Genel düşünebiliyorsak almak isterim ama aralara da çalışma hayatından örnekler vererek paylaşırsan da eyvallah deriz. Yani antre aslında şeyde daha bir işte tabela ve vitrin derdim yani. Mağazada deyince odası da giriş, orada da ilk geldiğinde ilk intiban, içeride ne var ne yok bir fikir veren alan diyebilirsin. Sektörel olarak yani çalışma hayatında antre, yani perakendede antre dediğin diyorsan o enteresan bir soru. O bayağı para olabilir belki. Parasız giremeyiz yani. Para olur yani. Benim de kafamda onlar var işte. Satış, yani ilk mevzu ya da işte cirolar, karlılık vesaire gibi şeyler söylerim herhalde. Yani gerçi onlar her yerde var. Her yerde var. Belki yoklar. Şöyle mi de şöyle ben de sesi düşünüyorum da sermaye, ama insan sermayesi de olabilir yani zihinsel anlamda kaynak. Aynı zamanda para, güç, çünkü onsuz da olmuyor. Hani bir yerden başlangıç yapamıyorsun ama insan kaynağı olmadan da yapamıyorsun. Yani vallahi algoritma yapamıyor bunu. O kadar şey ki ya, antre kısmına fikir diyelim istersen. Fikir. Çünkü o şeyler daha salon veya mutfak kısmına sokalım. Asıl fikrimiz ne? Şeyde yani bir ürün, yani perakende dediğinde ürünün satıldığı yer aslında. Fikrimiz ne diyelim? Aslında bir fikir olması lazım. İşte tabii, ben bir koleksiyon yaratacağım da bir fikir. Ben işte IKEA'yım, büyük mağazalar yapıp mobilya satacağım da bir fikir. İlk mevzu, ilk şey fikir diyelim. Ya da Vivense'nin yaptığı, ben online'dan Türkiye'deki mobilyacılara bir kapı açacağım. Asıl antre bu, asıl fikir bu, asıl başlangıç bu. Bütün o Vivense markasını oluştururken, evet, İnegöl'de, Kayseri'de birçok Vivense'den örnek vereyim. İnegöl'de, Kayseri'de birçok üretici var. Türkiye'de iyi mobilya üreticileri var ama bu yapamıyorlar. Marka olarak henüz yükleri yok. Ben bir kapı açayım o adamlara ve bir iş modeli kurayım. Bu fikir. Ve bu fikirden sonra artık mutfağa, salona geçeceğiz. Antreye girdik, ayakkabıları çıkardık. Tamam, bunu yapıyoruz dedik. Kıyafetimizi, paltomuzu astık. Şimdi, ayakkabıları çıkardık. Aklımızda bu var. Tamam. Mutfağa mı geçelim, salona mı geçelim?
Yani karnımız Bence aç mutfağa mı? geçelim. Tamam. İşin mutfağı diyelim. Çok kısa öz bir soru. Aynen öyle. Çünkü mutfak daha işin yapıldığı. Ben salonu Evet. daha oturuyoruz, dinleniyoruz gibi değil de daha misafirlerimizi ağırlıyoruz, aile oluyoruz. Bir bütün ev deyince aklımıza ilk gelen yer aslında salon. Doğru, Araştırmalara doğru. göre. Evi tanımlayan yer de salon. Salon işin özü diyelim. Ama bu işin özü derken mutfakta diğer taraftan da özellikle Türkiye'de kadınların en çok vakit geçirdiği yer. Doğru. Yani salon işin özü ama mutfakta belki salondan daha çok vakit geçirilen bir alan halinde evlerde de. O yüzden direkt mutfağa girelim, ayakkabılarımızı çıkartalım, fikrimiz var, elimizde torbalarda fikirler var. Okay. Alışverişimizi yapmışız, fikirlerimizi kenara koymuşuz, şey yapmışız kafamızda. O elimizdeki, kafamızdaki malzemelerle bir mutfağa girelim. Hı. Mutfakta da bu iş planları hem İK'sal, hem finansal, hem ticari bütün o iş planlarının konması var aslında. Ve nasıl yapacağız? Biz bu malzemeleri nasıl birleştireceğiz? İşte senin de dediğin gibi insan kaynağı önemli. Karlılık önemli, sermaye önemli. Fikir zaten önemli. Sonra bu sermaye ve bu fikirle, bu elimizdeki kaynakla ne yapacağız? Ne satacağız? Ne cirolar yapacağız? Ne karlar edeceğiz? Aslında bunların hepsi mutfakta konuşuluyor ve mutfakta hazırlanması gerekiyor. İşte sene başı planları orada yapılıyor. Yani bütün çalıştığım şirketler senelik, 3 senelik, 5 senelik planlarla çalışan, hep kurumsal yerlerde, yerlerde çalıştım. Bunların hepsi de mutfakta aslında top management'ın oturup bayağı çalışarak yaptığı, bizim işte provizyonları, şeyleri koymak. Onların hepsi mutfakta yapılıyor. Evet, senelik diye varsayalım. Bu sene bu ciroyla bu adette ürün satarak böyle bir karlılık hedefliyoruz. Sağlama bütçe. İnsan kaynağı bütçemiz bu. Bunların hepsi mutfakta hazırlanıyor. Strateji yapılıyor. Ve o strateji ile olaya giriyorsun. Evet, ben bunu takip edeceğim. Ben bunu bütün sene boyunca uygulayacağım ve bu stratejide 3 aşağı 5 yukarı. Tabii ki stratejilerde dönemsel değişiklikler oluyor senenin gidişine göre. Ama genel stratejiyi tutturmak oluyor amaç. Ona göre bütçeler yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Sene içerisindeki performanslara göre. Ama bunların hepsinin yapıldığı, konuşulduğu, planlandığı yer mutfak bence. Benim metaforum. Ben bunların hepsini mutfağa koyarım. Yani yemekler mutfakta hazırlanıyor. Ama yemeği yediğimiz yer en önemlisi de o salonda. Misafirlerimizle, ailemizle, arkadaşlarımızla veya yalnız başımızla artık bizim setup'ımız neyse oradan salona geçiyor ve orada da o bütün o teorik bilgileri, bütün hazırladığımız yemekleri yeme, o teorik bilgileri uygulama yeri de salon gibi düşünüyorum açıkçası. Salona geldiğimizde bütün perakendedeki satış operasyonu diyebilirim. Veya yani bütün operasyondan bahsediyorum. Müşterinin gelmesi, ürünü alması, o ürünün doğru ve zamanında yerine gitmesi, ürünün beğenilmesi, bunun içinde reklamlar var, bunun içinde mağazalar var, mağazadaki çalışanlar var, bizim tasarımlarımız var. Bütün onlar salonda. Salonda bütün bunları bir araya geliyor. Yani aynı hepimizin arkadaşlar, aileler, hepimizin bir araya geldiği, sofrada otururken bir bayram sofrası veya yılbaşı sofrası mesela hayal et. Herkes geliyor. Herkes geliyoruz, o büyük masaya oturuyoruz artık kaç kişi davet ettiysek, çağırdıysak ve bütün mutfakta yapılan işler, her şey bu sofrada artık tüketiliyor, yeniyor, keyif alınıyor. Hem tüketiyoruz hem de karını da alıyoruz. Muhabbetimizle, işte arkadaşlığımızla veya bir aile olarak diyeyim. Bütün onların, bütün operasyonun döndüğü yer, müşterinin gördüğü yer değil. Bir taraftan da salon aslında şeyde çok önemli. Bütün dünyada da, Türkiye'de de öyle. Dünyada da öyle. Aslında en çok parayı salona harcıyoruz. Çünkü başkalarına gösterdiğimiz yer de salon. Aynen. Ben de onu diyecektim. Yani küçüklüğüme gidiyorum da o yani hemen işte benim dönemdeki insanlar şey der, yani ortak şeyleri yoklukmuş diyeyim o dönemler. İşte bir cepheyi kaplayan vitrin, içinde işte likör, viski şeyleri, setupları, danteller ama o oda soğuktu ya da yakılmazdı kaloriferi çünkü hani misafirden misafire açılırdı bir gösteriş ama duruyor, biz tüketmezdik gibi. Aynen öyle.
Yani şu an eskiden oturma odası olan evlerde salon sadece misafir için kullanılıyor bu arada. Aynen. Bayağı aileler oturma odasında televizyon izliyorlar, mutfakta yiyorlar. Büyük evlerde, oturma odası olan evlerde salon sadece misafir için. Tabii bugün işte o 2+1'leri falan dönmeye başladık biz de Avrupa gibi. Evler küçülüyor, kiralar, fiyatlar artıyor. Artık salon oturma odası diye bir şey kalmadı neredeyse. Yok. Bir de Çok azaldı. kombin oldu. 1+0'lar çıktı. O da ne olacak bilmiyorum. Aynen öyle. Ya dolayısıyla bizim yaşadığımız yer ya da misafirlerimizin bütün sosyalliğimizin döndüğü yer Salon. Aynen. salonda işte aslında şeyde de sektörde de perakende de bütün mağazalar, reklamlar, bütün o sosyalliğin müşteriye ulaştığın, müşterinin sana müşteri karlılık ve stratejileri bilmiyor. Müşteri ama hangi ürünü nasıl sattığını, nasıl onlara ulaşmaya çalıştığını görüyor. O alan salon diyebilirim. En doğru şey salon oluyor yani. İşte Vivense, Ikea, Arçelik artık marka neyse onu gördüğü yer salon ve ona göre karar veriyor. Arçelik en güvenilir marka işte salona göre, o satıştaki hizmetlere göre vesaireye göre veriyor. O yüzden salon derim bütün o operasyonlara. Yatak odasına ne derim diye düşünüyorum şu an. Banyo da var. Yani banyo da var. ya yatak odasında hani metafor anlamda kullanıyorum tabii ki de seks var mı bu arada yatak odasında sektörde? Vardır illaki. Banka hesaplarında da her sektörde seks var canım. Tabii canım. Yani herkes yani bir sekse maruz kalan da sen olabiliyorsun. Tabii. Müşteri de olabiliyor, kurum da olabiliyor. Doğru. doğru. Yani ama şeye geçeyim. Çocuk oluyor mu sonuçta? Yani seks derken onu aslında soracaktım. Yani bir organlık bir mekanı atfettik ya, hani mutfaktan oradan buradan ayırdık, ekstra böyle bir mahrem alan dışında da mahremin dibi dedik. Bir çocuk oluyor orada, yani onun oluşmasına ya da bir mekan vesile oluyor. Öyle bir anlamda da kullanabiliyor muyuz bu sektörü? Yani üreti kısmını ben daha çok mutfağa koymak istedim açıkçası. Yani o üretim mevzusu, yani belki şeye yatak odası denebilir. Yine kurum içine döndük. O kurum içindeki kavgaların veya tartışmaların veya anlaşmaların, aynı şekilde kavga üzerine anlaşmaların döndüğü yer ve sonunda hani evliliklerde de öyledir ya, edersin kavganı, kıçını dönersin, yatarsın. Sonra aynı yatağa girersin bir yerde de. Evet. Başka yatacak yer yok. Yatak odası birazcık öyle. Hayır yani sonuçta berabersin, kavga etsen de etmesen de. Yani o manada ben o ailelerde onun şeyini de severim. Kavga edebilme kültürünü de severim açıkçası. Bence aile olmanın önemli şeylerinden bir tanesi. Bir anlaşma. Ama beraber yat uyu. Aynen öyle. Anlaşma, iletişimi gibi bir şey oluyor o kavga. Aynen öyle. Yani ben orayı yatak odasına atfettim açıkçası. Sonuçta birçok tartışma çıkıyor. Birçok uyumsuzluk çıkıyor. Herkesin öncelikleri farklı. Finans diyor ki para harcama. İşte biz diyoruz ki para harcamadan olmaz. Satış diyor ki satış lazım. Lojistik diyor ki bende o ürün yok. Yani aslında herkesin kendi önceliklerine göre çekiştiği, herkesin zaten mevzuda o ya, herkes bir tarafa çekecek ve orta yolda buluşacağız aslında. İlk çalıştığım yöneticilerimden bir tanesi şey derdi. Departmanla siz çok iyi anlaşıyorsunuz derdi. Departmanlar arasında kavga yoksa demek ki birisinin önceliğini kabul ediyor ve kendi önceliğini ortaya koymuyor derdi. Sizin kavga etmenizi bekliyorum. Kavga derken kaş göz, kafa göz birbirinize dalmaktan veya kalp kırmaktan bahsetmiyorum tabii de. Kendi öncelikleriniz için savaşmanızı bekliyorum. Aslında temas etme gibi bir şey. Nasıl? Temas etme, yani iki insanın temas etmesi fiziksel anlamda değil. Yani birbirine dokunma, anlama, empati hepsinin içinde bulunduran bir şey. Yani mevzu şirketlere gelince, yapılara, kurumsal yapılara gelince onun olduğu, evet. Sonuçta öyle de var. Herkesin kendi önceliği var, kendi derdi var. Birçok şeyi yapmak istemiyor ama yapmak zorunda oluyor. Kimsenin benim önceliğim değil diyorsun ama şirketin önceliği oluyor gibi. Ya onların aslında o sürtüşmelerin olduğu ve çözüldüğü veya çözülemediği, yani
her şey olabilir yani sonunda işten de ayrılabilirsin veya şey olabilirsin ama kurum olarak baktığında onların altından kalktığın yer yatak odası diyebilirsin, diyebilirim. Uyuma dinlenme diye bir şey yok çalışırken. Yok tabii ki de. Uykuya dinlenmeyi koymuyorum yani. Yok, uyumayı da hani metafor olarak şey yaparsak ne diyelim, vücut yenileniyor aslında. Hani bir zihnimiz boşalıyor ama aynı zamanda vücudu da yeniletiyoruz. Yani ne bileyim, beyin hücreleri yenileniyor, bir işte sindirim sistemimiz kendi başına kalıyor. O biraz rentable çalışıyor. O da bir sonraki gün için bir enerji depoluyor. Bilmiyorum, buralardan bir şeyler devşirilebilir mi bilemedim. Ya ben ya onlar yatak odası kadar her gün yatak odası dediğin her gün girdiğim ve aslında zamanının Mecburiyet yani de var. Minimum 3'te 1'i. Evet. Ya belki de uykuyu saydığında hayatın en çok geçtiği o da bir taraftan. Doğru. İstatistikler öyle. Yani. Aynen. Minimum 8 saat geçiriliyor yani. 8 saat uyuduğunu düşünürsen 3'te 1'i yatak odasında geçiyor aslına bakarsan. Hele çalışan insan için yani bu. Daha ziyade yatak odasında yaşıyor. Yani bizde de şirket içinde derim, departmanlar arasında yine tartışmalar, çözümler ve çözümsüzlükler en çok vaktimizi alan oluyor aslına bakarsan. O yüzden yatak odası diyebilirim. Uyku kısmı bilemedim. Uyku ve o tartışmanın sonunda da bir şey çıkıyor. Buna dinlenmek der misin veya reşarj olmak der misin denebilir. Sonuçta onun sonunda da bir fikir veya bir anlaşma çıkıyor. Ben onu koyardım. Banyoya geldik banyoya. Daha ziyade yatak odasını geçtim. Banyoya, yatak odasına bir metafor daha yapayım. Tamam. Eskiden yaptığımız işler ve yeni yapacağımız işlerden bahsettik ya hani böyle tartışmalar, kavgalar. Dolabımızın içinde de bu zamana kadar yaptığımız know-how da aslında yatak odasında değil. Evet, doğru. Yani bizim bütün elbiselerimiz giyiyoruz veya giymiyoruz. O da yatak odasında. Veya giyinme odasının varsa içinde 2+1'den gidiyoruz diye gardırobu yatak odasına koydum. Onları da yatak odasında o markanın know-how'u, bilincini de yatak odasına koyabiliriz bence. Bu metafor hoşuma gitti bak. Güzel. Evet. Hafıza. Hafızayı da yatak odasına koyabiliriz. Hafızanın kendine ait bir bravo. Yani geleceği planladığın yer mutfak. Yemekleri yapıyorsun, stratejileri yapıyorsun. Bugünü yaşadığın yer salon. Ve geçmişini de tuttuğun yer, hafızasını, işte gardırobun vesairen, bütün depon aslında kısacası. Depo, evet bravo. Depo dediğin yerde şirketin bütün bu zamana kadar yaptıkları şeyi de yatak odasına koyabilir belki. Evet. Geldik banyoya. Kıvrana geldik vallahi. Ben de düşünüyorum, sen konuşunca çok güzel akıcı konuştun, oradan oraya bağladın da bir katkım olabilir mi diye düşündüm. Ya şöyle olabilir. Evirteyim, kıvırayım. Aslında banyo yapıyoruz değil mi banyoda? Ne yapıyoruz? Vücudu yeniliyoruz aslında bir anlamda. Ne bileyim, saç bakımı yapıyoruz. İşte krem bir şeyler sürüyoruz. Hani bizim kendi işte vücudumuza bakım, ama o bakım ne için? Bir yenilenme. Yani tabii ki pis kokmamak için de işte duş alıyoruz. Ne bileyim işte dişimizi fırçalıyoruz ağzımız kokmamasın diye. Ama asıl özünde ağzımızın kokmaması da önemli, ama ileride çıkabilecek potansiyel diş sağlığını önlemek için dişimizi muhafaza ediyoruz. Yani yenilemeye çalışıyoruz. Ben böyle bir yenilenme, arınma alanı gibi algıladım. Yine metaforlar ama olabilir. Ben de operasyonel alan gibi, aslında kimsenin görmediği ve aslında çok çalışılan bir alan gibi düşünüyordum. Vallahi açıkçası. Serap, ben oraya hiç girmeyecektim de kirli işler çıkıyor galiba. Aslında kirli işler derken birebir metafor da bile değil. Her mağazayı açtığımızda o mağazanın temiz olması lazım. Bayağı bir temizlik ekipleri oluyor mesela. Hiç kimse bilmiyor, görmüyor. Mağazalara giriyorsunuz. Evet. O ürünler tertemiz duruyor. Çünkü her akşam toplanıyor mağazalar mesaiden sonra. Yani 8'de kapanıyorsa bir mağaza, 9'da herkes işini bitiriyor. Veya 10'da açılıyorsa mağaza, yine 8'de 9'da geliniyor bir mağazaya. Bütün ürün, mal kabuller yapılıyor, ürünler sayılıyor vesaire oluyor açıkçası. Bunların hepsini ben banyoya koydum. Hani banyoya giriyoruz çıkıyoruz yeni bir şekilde ya.
Ve Yine- kimse görmüyor. Banyoda yalnızız yani. Kimse Evet. yok elinde. Temizlik yaparken de Japon kültürü mağazacılarda gibi doğru. beraber banyo yapmıyoruz yani. Kimi kültürlerde var. Var bizde de hamam kültürü var. Haremlik selamlık Ha yani hamam. Doğru, Tamam, hamam var. yani. Evde bir hamam yoksa işte Benim o yok. da bizim yani topladığın mevzu da o. Mağazayı kapattık akşam. Yarın sabah yeni bir mağaza gibi açılması lazım. Anladım. Yepyeni bütün. Yani yine kelime, çok pardon lafını balla kestim ama yine kendi anlamı gibi kullanıyoruz. Herhangi bir metafor kullanmıyoruz. Biz banyoda ne yapıyorsak hemen hemen aşağı yukarı mağaza içinde mekansal yaklaşım. Bura kardeşim gün aşırı kullanıcılar da kullanıyor, ediyor. Bir şeyler dökülüyor, saçılıyor. Bunun tekrar refresh, tazelenmesi gerekiyor kaba tabirle. Onu da derim veya şey de derim mesela yine perakende de inanılmaz bir depo süreci var. Depo, stok sayımı vesaire süreçleri vardır mesela. Bu da yine müşteri görmez. Hatta kurum içindeki insanların da çoğu görmez. Ve görmek istemez birazcık. Çünkü daha pistir. Yani depo çok eğlenceli, zor bir yerdir depo ve çok tekniktir. Ben banyo hani iç mimaride de tasarımda aslında çok teknik bir yerdir yani. Tabii. Klozetin boyu olsun, ara ölçüleri olsun, banyonun ölçüleri olsun, lavaboların yükseklikleri vesaire aslında çok çok teknik bir yerdir. Islak mekanların hepsi tekniktir yani. Ben Türk diliyle çok kıl bir proje diyorum. Yani iç mimarlık öğrencileri daha iyi bilir de hani diğerleri daha keyifli geliyor ama bunda hesaplama, kitaplama işte devreye giriyor. Onda mecburen açıyorsun. Kutsal Nöfert varsa elinde ona bakıyorsun. Evet. Onlardan bağımsız bir şey yapamıyorsun yani. Onlar senin rehberin oluyor. O yüzden biraz çok sıkıntılı güzel. yer. Çok doğru. Belirli doğruların, net doğruların olduğu, net yanlışların olduğu bir yer ve teknik bir yer bir taraftan da. Tabii. Ve back operation kısmı da bu geride dönen operasyon, lojistikler vesaireler, işte o nakliyatlar, sevkiyatlar vesaire. O da aslında teknik ve 2 kere 2'nin 4 ettiği yerler. Banyoya koyardım. Yani satış pazarlama stratejiler bir taraf ama bütün o stratejileri sağlayan mağaza müşteriyle buluşmanın yanında müşteriden önce de işte üreticilerle pazarlıklar, depolarda ürünlerin sayımı vesaire bunlar da hep şeydir. Onları daha banyoya koyuyorum ben o teknik ve gıcık işleri ve onlardan sonra harbiden bir refresh olursun yani. Bir sene sonunda bir stok sayımı yaparsın ve tamam. Kaybettik veya kaybetmedik. Artık o sayımı yapman lazımdır. O seni bir tekrar yeniler. Sene başına temiz başlarsın. Senin namusundur. Bir taraftan Yani. da stok. Perakende de öyle denir. Doğru. Stok senin namusundur gibi bir laf vardır yani. Ben o tarz operasyonel süreçleri banyoya koydum mesela. Okey. Kimsenin yapmak istemediği ama var olan şeyler yani. Ama orada da mecburen girip çıkıyoruz. Normalde banyoya girip çıktığımız gibi. Vallahi Bravo. harikasın ya. Küçük oda. Artı birimiz var bir de. Evet. Yani Artı birimize nasıl kullanacağız? çocuk odası mı diyelim? Çocuksa ayrı bir şey sektörü ben diyebiliriz. bilmem. Sektörün var mı öyle bir çocuğu? Potansiyeller diyebiliriz. Büyüme planları diyebiliriz. Gelecekle ilgili planlar diyebiliriz belki. O tarz şeyler aklıma geliyor. Eğer çocuk odası diyeceksek ayrı. Şey odası, dinlenme odası diyeceksek sonunda keyfini sürdüğümüz zamanlar veya keyfini süremediğimiz zamanlar Allah'ım son dönemlerde zaten ekonomiden dolayı Maalesef. daha ziyade depresyonda kalıyoruz oralarda. Ben yine ev Yani onu yaşadığın yer olabilir. aynen ev modelinden vereyim hani Türk tipi toplum genellemekte demeyeyim ama hani çevremde benim gözlemlediğim gördüm. Yani salonda tam böyle hani misafir geliyor bir şey yapıyoruz ediyoruz ortak kullanım alan aslında bize ait ama diğer misafirlerimizle paylaştığımız alan ama küçük odayı paylaşmıyoruz. Biraz yatak odasıyla salon arasında kalan bir oda. Yani salonda yapamadığımız noktaları yani artık neyse o küçük odada rahatlıkla yapabiliyoruz. Ne bileyim salonda misafirimizle bir film seyrederken eşortmanla çok samimi değilsek takılamıyoruz bir abin yani ne bileyim işte kardeşin
Ama küçük odada affedersin donla seyret. Çünkü o oda sana ait. Gibi Doğru. gibi. Belki buradan bir Yani, şeyler. öyle dersek şey diyebiliriz derdim. Ofis hayatı derdim. Daha sosyal bir şey koydum. Çünkü hep böyle strateji bilmem ne konuştuk. Biraz daha aile içerisinde sosyalleştiğin yer. Yani misafirinle, büyük bilmem neyle değil de işte artık televizyonunu izlediğin, kendi kendine kaldığın, kendi işini yaptığın, kendi önceliklerini beklediğin veya beraber sigara içtiğin ekip arkadaşınla yer. Sonuçta o da var iş hayatında. Anladım. Gibi tanımlayabilirdim belki. Toplantı odası değil de çalıştığımız ofislerdeki daha çok ortak kullanım alanları var. Oralar gibi. Bravo. Daha böyle hani şey gibi yani iş yapıyorsun, geyik yaptığın kısım o işin. Eğlendiğin kısım, makara yaptığın kısım. Social oraya table koydum. mı ne öyle bir şey deniliyor. Onun tam şeyini yani sosyal masa da yani dışarıda daha yaygın kafelerde ama dediğini anladım. Eyvallah. Anladık diyelim ya da izleyicilere. Anlatabilmişizdir ya da inşallah. Valla bir solukta anlattın. Ne diyeyim? Çok teşekkür ettim ya. Yani fikirden başladık. Mutfağa girdik. Salonu güzel izah ettin. Gayet bence ağzım açık dinledim. Ardından yatak odası, ardından küçük odamız. Tabii ki arada lavabomuz. Bu arada son şeyi sorayım kapatmadan evvel. Tabii ekleyeceğim bir şeyler yoksa. Ya malum deprem gerçeğiyle yüz yüze geldik. Ülkemizde de maalesef büyük bir felaket yaşandı. Şimdi biz yine metafor soru üzerinden gidiyoruz ama biz bir evin içindeyiz. Bir evin ya da şöyle söyleyeyim senin çalıştığın uğraş ya da meslek, sektör bunun kendi yorumumuzca bir krokisini çizmeye, şablonu çıkartmaya çalıştık. Yani bir plan aslında. Bir ev planı değildi. Sektörün planıydı bahsetmek istediğimiz. Olay da o zaten bu formatta. Bu yapı tabii birinci kat olabilir, üçüncü kat, 5 belki müstakil bilmiyorum ama yani aslında senin sektör ne kadar işte deprem olgusuna karşı dayanıklı? Yani bir tehdit her zaman vardır sektörlerin. Yani sektörlere karşı her zaman bir risk vardır. Sürekli en iyisini yapmak zorundasın. Kar yapmak zorundasın ki bir yatırım yapasın, büyüyebilmen için. Depremi ayrı bir açalım. Yani depremden kastım ben hani tehditler olarak yorumlamaya çalışıyorum dilimin döndüğünce. Bu tehditlere karşı da bu yapı yani bu sektör ne kadar güvenilir? En azından Türkiye'de. Sektörden çok şirketler derim ben. Yani orada sektör çünkü eğer mobilya sektörü, mobilya perakendeciliği diyeceksek yani mesela pandemide en çok büyüyen sektörlerden bir tanesiydi. Çünkü hepimiz evlere döndük. Evlere döndüğümüz anda da hem Ikea, hem Vivence, hem Arçelik bütün çalıştığım yani Marks & Spencer hariç tüm çalıştığım şirketler benim büyüdüler. Herkes eve mesela kanalize oldu geri. Evine fırınlar almaya başladı. Herkes evinde ekmek yapmaya başladı vesaire. Yani sektörün hangi konuda dayak yiyeceğini bilmiyorum. Ama evler olduğu sürece de ev mobilyası ve eve dair şeyler, perakendecilik devam edecektir ve küçülmeyecektir. Hatta evlerin küçülmesi daha bile bana şey geliyor. Evler küçülüyor, nüfus artıyor ve küçük evlere çok şeyleri sığdırmak için akıllı mobilyalar, akıllı çözümler bulmak sektörü daha da ileri atıyor. Eğer mobilya perakendeciliğinden bahsediyorum. Ama depremlere dayanıklılık dersen bence sektörden ziyade mevzu yani perakende zaten çok eski bir sektör. Daha ziyade şirketlerin karlılığı, sermayesi, hacmi ve optimize çalışması gibi şeyleri sayarım. Orada da hangi şirketler mesela Ikea kuvvetli, Arçelik kuvvetli, bunları rahat söyleyebilirim mesela. Hem modernleşebiliyorlar hem edebiliyorlar. Sermayesi güçlü, insan kaynağı güçlü, yatırım yapıyorlar. Onlar da yani amiyane tabirle kolonu kessen de hiçbir şey olmaz gibi bir şey. Ya kolonu kesilmiyor kolonları. Kesemiyoruz daha doğrusu. Yani hatta adamlar kolon ekliyorlar devamlı. Devamlı gelişiyorlar, devamlı modern adapte olmaya çalışıyorlar. Kendileri bir şey yani şu an mesela yine Arçelik Ikea'dan en büyükleri onlar olduğu için
örnek vereyim. En modern onlar değiller ama bir sonraki adımda modernleşmek için bütçe ve zaman ve insan kaynağı harcıyorlar mesela. Yani o gelişen şeye göre kendilerini adapte etmeye çalışıyorlar. Mesela IKEA'dan yine örnek. Hiç online bir yapı değildir IKEA. Mağazaya gitmesini her zaman destekler müşterinin ama online'a bir adım geride de olsa, bir tık geç de olsa adapte olmak için inanılmaz bütçeler harcadı mesela. Doğru. Ve iyi de yapıyorlar. Tabii. O gücün olduktan sonra Doğru. da öncüsü olamasan da güzel işler yapıyor oluyorsun. İşte o fleksibilite önemli. İnsan kaynağı çok önemli. Tabii ki sermaye önemli. Orada şirketten şirkete çok fark ediyor bence. Yani sektör olarak bir örnek bizim sektör, şu sektör falan diyemeyeceğim yani. Ya sektörden kastım bir genelleme. Hani tabii ki sektörün içinde o sektörü temsil eden pek çok firma var. Ama anladım yani örneğin de güzel oldu. Habire kolon ekleniyor. Yani bu da demek oluyor yine metafor üzerinden gidersek. Ya öyle bir yapı ki habire kolon ekliyor. Ne tehdit gelirse gelsin yok abi bu sektöre veya şirketlere bir şey olmaz. O kadar güç Yani habire güçleniyor. Var olabilecek potansiyel tehditlere karşı bile. büyük şirketler güçleniyor. Aynen. Evet. Aynı şey Shell için de geçerli. Petrol krizi oldu. Yani yine yani sonunda büyük firmalar büyük depremden sağlam çıkacaklar. Hatta daha güçlü çıkıyorlar. Hep yani oyunun kuralı da bir parça öyle. Küçük oyuncular gidiyor krizlerde. Büyük oyuncular kalıyor. Büyük oyuncular da bunları zaten kaç tane kriz görüp bunu atlatmış, etmiş firmalar. Arçelik öyle. Vivense bile öyle diyebilirim yani. Adamlar 10 senedir varlar. Kaç tane kriz oldu Türkiye'de zaten. Maşallah. Süper. hepsinden de çıkabildi. Modern kalabilmek önemli orada. İşte şeyin kolonu bir firmanın kolonu da herhalde o değişebilme yetisi. Adapte olabilme yetisi yani. O çağın koşullarına da ayak uydurabilme, kendini tekrar var etme. Yani şey de geldi aklıma. Gerçi az buçuk beğendin sen de. Yani sonuçta insan da davranış şekilleri değişiyor. Bundan 10 sene önceki işte tüketim alışkanlıklarımıza bakıyoruz. Şimdikine bakıyoruz. Onların altında davranış aslında bir yönlendirilme var. Ayrı konu da oraya girmiyorum. Ama bir şekilde o davranış biçimimize göre de ya da bize dayatma demeyeyim de bize yönlendirdikleri davranış biçimlerine göre yeni modellemeler çıkıyor. Alışveriş tercihlerimiz çıkıyor. Yani eskiden yani ne bileyim buna 15 sene önce yemek sepeti kavramı yoktu. Ama şimdi pandemiden önce de vardı. Pandemiyle olan bir şey değil bu ama işte iş hayatı o bu yok modernleştik yok business hayatı plaza hayatı bilmem ne yani bilmiyorum bana göre biraz mazeret geliyor ama bu zamansızlıktan doğan sözde işte zamanı satın alıyoruz orada. Çünkü nedir? Bir mekana git bilmem ne total baktığında bir zaman ama yetiştireceğin bir iş var. Pıt söylüyorsun iş yerinde bilgisayarın karşısında geçip yiyorsun. Genel demeyeyim ama böyle bir tükettiğimiz bir şey var. Bu da bizim başka bir şeye yansıyor. Yani işte ne bileyim evimize yansıyorsa belki yemek odası takımı alacaksak bir sehpada çözümlüyoruz olayı. Çünkü o kültürü zaten ufak ufak eliminize etmiş oluyoruz bir anlamda. Bilmiyorum katılır mısın son olarak? Yani biraz değiştiriyor gibi. Tabii ki değiştiriyor. Onun altında da birçok işte zaman çok farklı yere götürüyor toplumları, alışkanlıkları. Dolayısıyla ona göre çözümler de farklı yerlere gidiyor. Daha evvel yemek yapamazken işte evde erkek çalışıyor, kadın evinde oturuyor modeldeyken evde yemek yapılıyordu. Çok farklı. Şimdi herkes çalışıyor, zaman yok. Evde de yemek yapamıyorsun, çat söylüyorsun, evinde yemeğini yiyorsun. Bir taraftan da zaman da gelişim de bize o zamansız şeyi veriyor. Evet. Bu itiyor yani bizi diyeyim. Pandemiden önce de vardı dediğin gibi. Pandemi iyice bunları hızlandırdı bu online'ları şeyleri. Aynen. Yani oralar enteresan. İşte oralarda geleceği tahmin edebilen kafalar var, zihinler var diyeyim. O adamlar
İşte o adamlar çok ilerleyecekler. İşte Amazon gibi şey gibi şirketler. Var mı? Bunlar daha geleceği Ya, görebilmiş şeyler. Konuyu açtı. Fazla da uzatmak istemiyorum da bilmiyorum, Westworld'u seyretmiş miydin? Bir dizi. İzledim. İşte İzledim. 2 senede bir çekiyorlar veya 3 senede güncelliyorlar. Ya diyorum, ya muhtemelen geleceğin ürünlerini gördük orada. Nasıl bir yaşam modelleri var. Valla Singapur'da çektiler 3. sezonu. Full Singapur yani. Aynen. Geleceğin modeli dediği bir CGI yok yani orada. Singapur'da normal bir cadde yani. Öyle de yani insan kendi gerçekliğini iyi sorgulatıyor. Yani orada da aslında teknolojinin geldiği boyut, bizlerin varacağı şey, yani her şey bir distopya demeyeyim de ona yakın kavramlarla dönüyor. Çok da uzak değilmiş gibi geliyor. Bilmiyorum, o zaman olduğunda ne yaparız? Kara kara düşünüyorum. Güzel bir dizi ama bir gelsin. çok biraz sert sorgulattı. Ben biraz ürktüm o diziden. Valla Yani ilk sezon özellikle güzeldi yani de. Demek istediğim, hani fikirler işte hani senaristlerde veya diğer sanatın kollarında da bazı ürünler ortaya çıkıyor. Ne bileyim, sadece senarist anlamda değil. Boston Dynamics diye bir robot yapan bir firma var. Onlar da ürkütüyor beni. Yani çok şirin gösteriyorlar videolarda. İşte bir küçük köpüşü var. Depoda bunları taşıyan robotlar var. Ama işte bize sunduğu, işte dans ediyor. Bildiğin yani öyle bir algoritma yazılmış ki en ufak böyle ayak parmaklarına kadar kusursuz yapıyor. Ama bu ya bir kötü ellere geçerse bu robot, ne olur? Orası yok gibi. Harikasın. Vallahi evvela teşekkürler, vakit ayırdın.